Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 yıl bayatlamayan zencefilli kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Saçmalama olur mu öyle şey dediğinizi duyar gibiyim ama 3 yıl öncesinde yaptığım kurabiyelerden kendime hatıra için ayırmıştım ve yediğimde hiçbir şey olmadığını görünce tekrar yapmak istedim. Hadi hemen kurabiyenin tarifine geçelim. Kurabiye hamuru için 100 gram oda sıcaklığındaki tereyağı, bir tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker, ve 5 yemek kaşığı pekmezi yoğurma kabının içerisine aldım ve malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi kuru malzemeleri eklemeye. 3 su bardağı un, 1 çay kaşığı dolusu zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı muskat rendesi, çeyrek çay kaşığı karanfil ve yarım çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve zencefilli kurabiye hamurunu tekrar güzelce karıştırarak hazırlıyorum. Yumuşacık kıvamlı çok güzel bir kurabiye hamuru hazırlayacağız. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ettikçe kurabiye hamuru toparlanıyor ve istediğim kıvama geliyor. Hemen hamurun yumuşaklığını, dokusunu size göstermek istiyorum. Böyle elinizde aldığınız zaman çok yumuşacık dokulu bir hamur hazırlamış oluyoruz. Tereyağlı güzel yumuşacık kurabiye hamuru oldu. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu zencefilli tarçınlı kurabiye hamurunun üzerini streç filmle kapattık ve yarım saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyoruz. Kurabiye hamurunu yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra kıvamı birazcık toparlandı. Açmak için hazır. Tereyağlı bir kurabiye hamuru olduğu için yumuşak haliyle açarken çok zorlanabiliyoruz. Yani şekli çabuk dağılıyor. Kestikten sonra kaldırırken de zor oluyor. O yüzden bu şekilde buzdolabında dinlendirip sonrasında açıp şekil vereceğiz. Kurabiye hamurunu güzelce genişlettim. Şimdi hemen kalıplarla kesmeye başlayacağım. Ben zencefilli kurabiye adam yapmak istiyordum ama kurabiye adam kalıbım olmadığı için bu şekilde kağıttan bir adam kalıbı hazırladım. Normal A4 kalıbına çizdim ve keserek hazırladım. Şimdi onu kurabiye hamurun üzerine yerleştiriyorum. Böyle birazcık elimle bastırıyorum. Şekli hamurun içerisine çıkıyor. Sonrasında kağıdı kaldırıyorum. Ve o şeklin kenarlarına küçük bir bıçak yardımıyla keserek zencefilli kurabiye adamları hazırlıyorum. Eğer elimde kalıp yok nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız bu şekilde çok pratik bir şekilde kalıpsız kurabiye şekli hazırlayabilirsiniz. Bu da fikir olsun istediğim için sizinle de paylaşmak istedim. Zencefilli kurabiye adamı güzelce kesip hazırlıyorum. Geri kalanında da yine aynı şekilde hem kurabiye adam şeklinde yapacağım hem diğer kalıplardan hazırlayacağım. Eğer bu zencefilli kurabiye tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca beni nerelerden izliyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Yılbaşı kurabiyesi olarak da bilinen bu şahane mis kokulu zencefilli tarçınlı kurabiyeleri dilediğim şekillerde keserek hemen hazırlıyorum. Böyle bir hamur kartı yardımıyla kurabiyeleri kaldıracağım. Şekillerinin bozulmadan kaldırmak için bu çok kolay ve pratik bir yöntem oluyor. Kurabiyenin kalınlığını da göstermek istiyorum sizlere. Yaklaşık yarım santim kalınlığında diyebileceğim bir kalınlıkta hamuru açtım ve keserek hazırladım. Çok ideal bir kalınlık oluyor, öyle söyleyebilirim. Hem rahatlıkla pişiyor hem de kıtır kıtır oluyor. Kurabiyelerin tamamını tek tek yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kalan kurabiye hamurunu da yine aynı şekilde açıp keserek hazırladım. Bir tepsi dolusu kurabiye oldu. Şöyle birkaç tane de arttı. Onu da başka tepsiye aldım. Ve hazırlamış olduğumuz bu zencefilli kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Kenarları çok hafif kızarmaya başladıktan sonra hemen fırından alıyoruz. Daha fazla tutmuyoruz. Kurabiyelerin üzerini süslemek için ben royal icing hazırladım. Bu şekilde de renklendirdim. Eğer royal icing ile süslemek isterseniz onun tarifini sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Yapımı hem detaylı hem de birazcık uzun. Buradaki video uzamasın diye buraya eklemedim.
Hazırlamış olduğum 3 renkli royal icing ile yapmış olduğumuz zencefilli kurabiyelerin üzerini bir güzel süslüyorum. Bu aşama en keyifli kısmı. Özellikle çocuklarla kurabiye tarifleri yapıyorsanız kesinlikle bu aşamayı birlikte yapıp çok güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Kurabiyelerin üzerindeki royal icing süslemesi donuncaya kadar dinlendirdim. Bir gün sonrasında gayet güzel bir şekilde dondular. Bu kurabiye de benim 3 yıl öncesinde hazırlamış olduğum zencefilli kurabiye. Oranın tarifini de bırakıyorum. Dilerseniz izleyip görebilirsiniz yaptığım kurabiyeyi. Asla bayatlamayan bir zencefilli kurabiye tarifi arıyorsanız bu hazırlamış olduğumuz tam ölçülü ve bayatlamayan zencefilli kurabiye tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Kıtır kıtır zencefilli kurabiye özellikle çayın yanında şahane oluyor. Üzerine süslemesi ise artısı diyebilirim. Böyle eğlenceli kurabiye tariflerini seven herkes denesin. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Yeni tariflerim için kanala da abone olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.